Selam dostlar. Bugün bahçemi kışa hazırlarken yaptığım tüm işlemleri adım adım göstereceğim. Toprağı koruyan, besleyen ve ilkbaharda bitkilerin çok daha güçlü çıkmasını sağlayan bir sistem uyguladım. İlk olarak kendi hazırladığım malç karışımıyla başlıyorum. Malç için bahçemdeki bitki artıklarını kullanıyorum. Mısır sapı, ahududu sapı, bamya sapı, biber sapı, çeşitli ağaç dallarının öğütülmüş halleri, yer elması sapı ve bir tane de buğday sapı balyası. Hepsini dal öğütme makinemde geçirip süngerimsi hafif bir doku haline getirdim. Bu karışım hem hava geçiriyor hem de suyu içinde tutuyor. Malç toprağın üstünü kapladığında yağmur suyunun toprağa yavaş inmesini sağlar. Yüzey akışını önler. Ayrıca kış boyunca toprakta yaşayan bakteriler ve solucanlar için mükemmel bir barınak oluşturur. Yani bu karışım sadece bir örtü değil, aslında toprağın kışlık evi diyebiliriz. Bahçemin bir tarafını ilk hafta yapıyorum. Önce yüzeysel bir çapalama yaptım. Sonra tarım kireci serpip tırmıkla hafifçe karıştırdım. Bu kısma uyguladığım tarım kirecini zararlı mantarlar ve virüsleri baskılasın diye attım. 100 metrekareye 1 kilo kullandım. Bu toprağın pH'ını etkilemez. Üzerine yanmış hayvan gübresi attım. Yaklaşık 100 metrekareye 5 kilo kadar kuru güvercin gübresi serpiştirdim. Bu aşamadan sonra da toprağa direkt mikrobiyal gübre püskürttüm. Bakteriler organik maddeleri parçalayıp besin haline getirecek. Son olarak kendi hazırladığım malç karışımıyla bu alanı tamamen örttüm. Bu kısımda kış boyunca doğal bir fermentasyon olacak. İkinci hafta bahçemin diğer yarısında biraz daha detaylı bir kış hazırlığı yaptım. Yine önce toprağa yüzeysel sürdüm. Görüyorsunuz, çapa makinesini kullanmak bilince çok rahat. Bu şekil yavaş devirde kullanırsanız solucanlara ve mikroorganizmalara zarar vermez. Bahar ayında pH testini karşılaştırmak için bu tarafta mantar hastalıklarını baskılasın diye kükürt kullanıyorum. Karbon kaynağı ve iyi bir organik madde olan odun külü posası atıyorum. Üzerine yumurta kabuğu parçacıkları attım. Kabuğun doğada çözülmesi en az 6 ay. Ekim-Kasım ayında atılırsa Mayıs-Haziran'a kadar bitkinin alacağı forma gelir. Sonra 100 metrekareye 5-6 çuval olacak şekilde yanmış hayvan gübresi atıyorum. Gübreyi homojen dağılması için sebze kasasıyla atıyorum. Gübreden sonra çapa makinesiyle yüzeysel ve hızlı bir şekilde geçiyorum ki gübre toprağa biraz karışsın. 100 metrekareye 5 kilo kadar da güvercin gübresi atıyorum. Bu da yeni sezonda bahçeme ekstra besin olacak. Bunların hepsi yaza kadar çözsün, bitkinin alacağı forma gelsin diye mikrobiyal gübre atıyorum. En üstte de hazırladığım malçı seriyorum. Bu şekilde bahçemin iki tarafını da kışa hazır hale getirdim. Kış boyunca altta mikroorganizmalar çalışmaya devam edecek ve ilkbaharda toprak pamuk gibi olacak. Siz de kendi bahçenizde bu yöntemi uygulayarak hem toprağınızı hem bitkilerinizi koruyabilirsiniz. Kış boyunca doğa uyuyor gibi görünse de toprağın altında yaşam hiç durmuyor.